şu aradan çıkacağım. Şuradan şöyle yukarıya doğru gideceğim yine. Bakın. Bu şekilde arkadaşlar şöyle buraya kadar geleceğim. Şurada birleştireceğim. Göbeği yaptım. Şimdi bunun şu kısmını birleştirmem lazım. Bunun için ne yapıyorum? Şu son taktığımın katını açıyorum. Bu şekilde katını açtım. Bunun ikisini yakalıyorum. Ve şu aradan içeriye geçiriyorum. Şöyle çektim. Bunun birini bu tarafa, diğerini de bu tarafa yatırıyorum arkadaşlar. Bu tarafa yatırdığımı şuraya yerleştiriyorum. Şöyle. Bu tarafa yatırdığımı da şu şekilde buraya yerleştiriyorum. Evet, gördüğünüz gibi göbek kısmım tamamlandı. Bu göbek kısmının bir de arkadaşlar iç kısımlarına, şuralara şu şekilde kareler yapacağım. Şöyle kareler yapacağım. Bu kareyi de yapmak için şöyle yapıyorum. Şu benim kağıdım. Bu kağıdımı şu şekilde ortadan ikiye kesiyorum. Şimdi bunu yarısını şöyle ortadan ikiye katlıyorum. Sonra açıyorum arayı. Yarıyı ortaya gelecek şekilde şöyle katlıyorum. Diğer yarıyı da ortaya gelecek şekilde şu şekilde katlıyorum. Ve şöyle bir kare oluşturuyorum. Şimdi şu kalan yarıyı alıyorum elime arkadaşlar. Şuradan içeriye girdiriyorum. Şöyle soktum. Şöyle bir döndüm. Bir daha döndüm. Ve bunu şu parçayı şunun içine şuraya koyuyoruz. Bu mini kareleri de bu şekilde yapıyoruz. Şöyle. Şöyle yapıyoruz bunu da. Bu şekilde yaptım arkadaşlar. Mini kareler de bu şekilde yapılacak. Tam 9 tane böyle kare yapacağız içine. Şimdi bunların üst katmanlarını da göstereceğim size. Ayrıca ben bu üst katmanların arkadaşlar tek tek resimlerini çektim. Onları da videonun içine koyacağım. Oradan da fikir sahibi olursunuz. Şimdi bu göbek arkadaşlar. Göbeğin üstüne şöyle ikinci bir katman koyacağız. Bunlar küçükleri tek tek dikeceğiz. Bunun üstüne bir katman daha koyacağız. Bu şekilde. Bunların yapımı için ayrıca göstermeyeceğim arkadaşlar. Şu yaptığımız göbeğin bir boy büyüğü. Yani sayıları çoğaltarak bunları yapıyorsunuz. Şu ayrı bir katman oluyor. Şöyle. Ve şu da en son katman arkadaşlar. Bu şekilde. Böyle arkadaşlar. Suplamızın bütün katmanları burada gördüğünüz gibi bitti. Şimdi bunların dikimine geçiyorum. Şunları alalım şöyle. Dikimi için arkadaşlar önce bu minikleri dikerek işe başlıyorum. Şu aralar açık, bu araları dikeceğiz. Onun için şuradan şöyle ipimi geçiriyorum. Bu şekilde.
bu ara dikildi. Gördünüz mü? Kapandı. Şimdi bir tane bu karelerden alacağım ve onu şu aralara tek tek hepsini dikeceğim. Bunun için de ne yapıyorum? Dört bir taraftan bunu dikiyorum. Şimdi şuradan dikimini de uzun uzun göstermeyeceğim. Çünkü videom aşırı uzun oluyor. Zaten dikme şeklini anlıyorsunuz. Gördüğünüz gibi aralardan geçerek bunları tek tek dikeceğiz. Bundan ben bir tanesini dikeyim. Karenin diğerlerini ona göre dikersiniz. Evet. Bakın bir tanesini diktim arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şimdi şunu da bu şekilde böyle hepsini tek tek buraya böyle dikeceğiz. Evet arkadaşlar, bakın göbeği ve göbeğin içindeki o minik kareleri diktim. Şimdi bunu bir üst katmanına dikmeye başlıyorum. Bu şekilde koyacağım. İpim burada. Bu şekilde arkadaşlar hepsini bu şekilde dikeceğim. Böyle aralardan geçerek arkadaşlar bütün katları üst üste dikeceğiz. Hem önden hem arkadan. Bu şekilde arkadaşlar böyle dikeceğim. Sonra bunu dikeceğim. Daha sonra şunu dikeceğim. En son bunu dikeceğim ve suplam bitecek. Suplamı diktim. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Şimdi bir de suplamın yanına arkadaşlar şu şekilde peçete halkası yaptım. Peçete halkasını yapmak için arkadaşlar 8 tane kağıt taktım. Bunu sırf şunlardan yaptım. Bunu da değişik olsun diye 3 siyah başa 3 siyah
sona koydum. Araya da şöyle sarılardan koydum. Şimdi bunda dikiş yok arkadaşlar. Direkt bunu takacağız. Şu son taktığımı kağıdını açıyorum. Şöyle bunu yapmak için şöyle itelim bunu suplamızı. Şimdi şu taktığımı şu şekilde tutuyorum. İkisini bir şöyle döndürüyorum ve arkadaşlar şu aradan, şu tam ortadan bu şekilde içeriye geçiriyorum. Şöyle. Bakın. Çekiyorum. Arkadaşlar bunun birini yakalıyorum. Böyle biri de içeriye gelecek. Şu şekilde takacağız. Bunu bu tarafa yatırdığımı şuraya koyacağım. Şunun içine sokacağım. Şu tarafa içeriye yatırdığımı da arkadaşlar, şu iç kısma yatırdığımı da bakın şu araya koyacağım, onu da şuraya. Şuradan yakalıyorum. Şöyle itiyorum. Evet, yaptım. İşte bakın geçirdim içine. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Bu şekilde oldu. Bakın. Bakın mesela bunu ben size burada göstereyim. Şöyle. Bakın. Bakın arkadaşlar, bunu göstereyim size. 8 tane bakın bunu geçirdim. Şunu göstereyim. Yine aynı dediğim gibi 8 tane kağıdım var. Bunu bu şekilde döndürüyorum ve şu 2 tanesini yakalıyorum. Şuradan içeriye geçiriyorum. Şöyle. Bakın. Bu yumuşak olduğu için bunu ters döndürebilirim. Bakın. Tamam mı? Birini buraya yatırdım. Birini içeriye yatırdım. Bu tarafa yatırdığımı şuraya sokacağım. Bu kağıt yumuşak olduğu için bunu döndürebilirim arkadaşlar. Şu kalın olduğu için döndürmekte zorluk çektim. Bakın bunu geçirdim. Şimdi döndürüyorum bunu. Bakın yumuşak olduğu için problem olmadan döndürdüm. Tersini döndürdüm. Bunu da yakalıyorum. Şuraya koyuyorum. Ve ister bu yüzünü kullanın, isterseniz döndürün, bu tarafını kullanın. Bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Şöyle. Evet. Bakın. Bu şekilde peçete halkam da bitti. Şunu da bu şekilde takarsınız. Suplamın yapımı ve buna bağlı olarak peçete halkasının yapımı burada sona erdi. Umarım bu suplanın yapımını benden isteyen, adını hatırlayamadığım, şu an için hatırlayamadığım hanımefendi de inşallah denk gelir ve izler. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız mutlu olurum. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.